Yanından ayrılıp teknemizin burnunu karaya çevirdikten sonra. Yat arkamızda yatıyordu, siyah bir kütle gibi. Neredeyse generale kapılmıştı gölge. Hiçbir ışık görünmedi ve her şey sessizdi. Grave. Duyulan tek ses, küreklerin düzenli bir şekilde eğimli sesiydi, pürüzsüz su ve ara sıra kilitlerin cıvıltısı. Neredeyse yarım saat boyunca ara ara durup dinledik ama bir şey olmadı, korkutucu bir nitelikte kulağımıza ulaştı. Ada her an büyüyordu, daha büyük. Plaj göze daha sade ve tepe daha belirgin tanımlandı. Tekne karaya oturur durmaz dışarı atıldık ve bir elimizi bakmaya bıraktık, onun ardından karaya çıktık. O iniş, garip bir deneyimdi. Böyle bir iş için ve böyle bir saatte garip bir plajdaydık, ama biz önümüzdeki düşünceyle çok fazla iş almıştık. Su kenarından ayrıldıktan sonra bir yerde durduk. Palm grubu ve durumu tartıştı. Komuta olarak bana bir sefer gelmişti ve şu yolu seçtim, eylem. Başlangıçta, partiyi geride bırakıp yola çıkardım ben, kulübenin yerini öğrenmek için. Bunu öğrendikten sonra ben geri dönecektik, ardından iç bölgelere doğru ilerleyip çabalayacaktık bunu yakalamak için. Fikri mümkün olduğunca az kelimeyle anlattım takipçilere ve sonra onlara beni beklediklerini söyledim, oldukları yerde. Aynı zamanda varlıklarının ortaya çıkmasına izin vermemelerini uyarırım, Platon olduğunu bildiğim yöne doğru yokuşa çıktım. O çalılık çok yoğundu ve zemin kayalıktı, bu yüzden tepenin zirvesine çıkmadan neredeyse 20 dakika önce. Sonra aşağı indim diğer tarafta ise. Dikkatlice yolumu seçip sonsuzluk aldım, gürültünün olmaması için önlemler, düşmanlarımızı benim gelmem konusunda uyarmak için kullanılmamalıdır. Sonunda platoya ulaştım ve etrafıma baktım. Küçük bir yaklaşık 60 feet yüksekliğindeki klif önümdeydi. Kendimi aşağı atıyordum. Karnımın üstünde, kenarına doğru kıvrandım. Oraya vardığımda baktım ve küçük bir platoda 3 iyi inşa edilmiş kulübe keşfettim, uçurumun tabanı. Aynı anda kulaklarımı kahkahalarla karşıladı soldaki binadan. Ardından bir adamın sesi geldi, banjo eşliğinde şarkı söylüyordu. Onun müziği eşliğinde ayağa kalktım. Ayağa kalkıp çalılıkların arasından sessizce geri döndüm, patikadan gelmişti. Şimdi güçlerimi dağıtacak kadar biliyordum. Arkadaşlarıma tekrar ulaştıktan sonra gördüklerimi onlara anlattım ve saldırı şeklini şu şekilde düzenledik, yatın başı, iki eliyle tepenin solundaki etrafından geçerdi. Plato, Wetherell ve birkaç adam daha sağ tarafı alacaktı, Beckhan'ım ve ben ise arkadan sessizce aşağı indik. Hiçbir ses çıkmadı, ya da düdüğümü çalana kadar bir kurşun atılır. Sonra, son bir tane, uyarısı olarak tırmanışımıza başladık. Bu sırada bulutlar gökyüzünden dağılmış ve yıldızlar parlıyordu. Parlak. Bir kez daha kulübelerin arkasındaki küçük uçuruma vardım ve bunu yaptıktan sonra birkaç dakika oturup diğerine verdim, partiler pozisyonlarını üstlenme zamanı. Sonra, Beckhan'ıma imzalanmak bana eşlik edin, uçurumun yolunu takip ettim ta ki güvenle inebileceğimiz bir yer keşfettik. Bir dakikadan kısa sürede, hemen aşağıdaki platodaydık, merkez kulübeye doğru sürünüyorduk. Yine de yaklaşmamız fark edilmedi. Beckhan'ıma fısıltıyla beklemeyi söyledim benim için. Dikkatlice öne doğru süründüm, gölgede mümkün olabilir. Kapıyı bulur bulmaz parmak uçlarımın ucunda yürüdüm ona doğru ve zorla içeri girmeye hazırlandım, ama içinde bir macera yaşadım. Benim için beklemediğim bir mağaza vardı. Kapıda, neredeyse gölgede gizlenmiş bir figür oturuyordu. Adamım, uyuyor olmalı, çünkü benim varlığımdan haberdar olmamıştı yanında olana kadar. Sonra ayağa fırladı ve alarmı vermek üzereydi. Ama o bunu yapmadan önce. Ben üzerindeydim. Umutsuz bir yakın dövüş geldi ve ben de savaştım. Sadece boğazı için. Bunu elde ettikten sonra parmaklarımı sıkı bastım ve baygınlığa düşene kadar sıktım. Korkunç bir şeydi, kabus. Kulübenin karanlık girişindeki sessiz dövüş. Ve benim için bu kadar tatmin edici bir şekilde bittiği için fazlasıyla minnettardım. Hemen kendimi çözdüğüm için ayağa kalktım ve onun üzerinden geçtim, bedeni kulübeye doğru götürür. Verandadan açılan bir sallanan kapı vardı ve bu ben itildi. "Kim o? Ne istiyorsun?" dedi. Benim söylemem gereken bir ses her yerde tanınıyordu. Cevap olarak Phyllis'i kollarıma aldım ve adamı fısıldayarak öptüm. Defalarca, tekrar. Küçük bir şaşkınlık çığlığı çıkardı ve mutluluk. Sonra, sessizce adımını atmasını emrederek bayıldım. Yıldız ışığı onu peşimden götürüyordu.
Yola doğru ilerlerken ben de aşağı indiğimde, Becon'ım öne çıktı ve aynı anda güreştiğim adam hemen aklını başına getirdi ve alarm bir bağırış verdi. Bir anda koşturan ayak sesleri duyuldu ve büyük bir emir bağırışı. Teknelere doğru ilerleyin, sesimle çığlık attım ve Phyllis'in elinden tutup patikaya mümkün olduğunca hızlı çıktı. Becon'ım diğer tarafta ona yardım ediyordu. 100 yaşına kadar yaşarsam, tepeye çıkan o koşuşunu asla unutmayacağım. İçeri ve ağaçlardan, çalılıklardan dışarı çıkararak kendimizi tırmalayıp kıyafetleri koştuk, sadece hızın gerekliliğinin farkındaydık. Önce diğer tarafın yarısına inmiştiler, Phyllis'in gücü oldukça yüksekti, bitkin düştü. Bu yüzden onu kollarıma aldım ve kalan ayı boyunca taşıdım, mesafe. Sonunda tekneye ulaştık ve gemiye atladık. Geri kalan parti zaten oradaydı ve haber verilince hazırlandık, yata doğru kürek çektik. Ama acı verici bir sürpriz biz gitmeden önce bizim için hazırdı. Partiyi sayan Markis bağırdı. "Bay Wetherell nerede?" Birbirimize baktık ve yaşlı beyin gerçekten de öyleydi. Kayıp. Bunu öğrenince Phyllis neredeyse pes ediyordu ve bize yalvardı hemen geri dönüp onu bulmak için. Ama onu bu kadar çok şeyle, zorlukla kurtarmak. Onu içine düşmesine izin vermek istemedim düşmanların ellerini tekrar seçerek. Yani partiden 4 gönüllü seçerek, ben diğerlerine tekniği yata çıkarıp Bayan Wetherell'e vermesini söyledim kaptanın saldırısına girerken. Diğerleri tekrar karaya çıktı, babasını arıyordu. Bunu yaptıktan sonra tekne geri dönecekti ve bizi bekle. Hızla sahile geri döndük ve sonra daldık Alçalılıklar. Kayıp adamı aramaya başladı. Çünkü biz yapmadık nerede arama gerektiğini bilmek, bir demet içinde iğne aramak gibiydi saman. Ama hemen ellerden biri onu gördüğünü hatırladı tepeden iniyorduk, bu yüzden dikkatimizi o tarafa adadık. Çünkü neredeyse 2 saat boyunca inişip durduk ama başarılı olamıyoruz. Hiçbir işaret yok, yaşlı beyefendi görünecekti. Yanlış yolda mı durdu ve şimdi bile bizi başka bir plajda arıyor mu? Bunu sağlamak için biz yola çıktık ve 2 bölmeyi iyice aradık muhtemelen almıştı. Ama yine de başarılı olamadı. Belki de öyleydi, yakalanıp kulübelere mi götürüldü? O zaman daha iyi olur oraya gidip onu kurtarmaya çalışmak. Ancak bu çok daha fazlasıydı. Ciddi bir girişimdi ve bunun oldukça özenle yapıldığını düşünebilirsiniz. Tekrar Plato'ya yaklaştığımızı, oraya vardığımızda, kulübeler ilk yaptığım zamanki gibi sessizdi. Tanıdık. Küçük uçurumun tepesine tek bir ses bile çıkmadı, avuç avuçlarının ayağındaki rüzgarın hışırtısı dışında. Öyle görünüyordu. Orada böyle bir kargaşa yaşanmış olmasına inanmak zor, kısa bir süre önce. Yine sonsuz özenle binalara doğru sessizce indik bu sefer. Ancak bir ruhla karşılaşmadan. İlki boştu. Öyle ikincisi. Üçüncüsü de öyleydi. Bu sonuç oldukça beklenmedikti ve durumu eskisinden daha da gizemli hale getirdi. Plato'yu ve çevresini iyice keşfetmiş olduğumuzda neredeyse gün ışığı olmuştu. Ama hala hiçbir iz bulamamıştık. Kayıp adam. Güneş deniz sınırının üzerine doğmaz biz de tekrar hil ve sahil boyunca ikinci bir arama başlattı. Daha iyisi bir şey bulamadı ancak önceki durumdan daha çok şanslıydı. Wetherell ve bizim saldırganlar adadan tamamen kaybolmuş gibiydi. Saat 6 civarında, tamamen yorgunlaşmışken oraya döndük. Tekne bizi bekliyordu. Ne yapılmalıydı? Yapamadık, açık nedenler. Adadan ayrılır ve yaşlı beyefendi kendi yanına bırakır kader. Ama orada onu aramak anlamsız görünüyordu. Oysa başka yerlere gizlice götürülmüş olabilir. Aniden, arkada oyalanan mürettebattan biri göründü, elinde bir şey sallıyordu. Yaklaştığında bunun bir kağıt sayfası olduğunu gördüm ve elime verdiğinde şöyle okudum. Adayı geçersen kuzey sahiline kadar küçük bir uçurum bulursun, içinde, yüksek su seviyesinin biraz üstünde büyük bir mağara bulunur. İşte orada aradığın adamı keşfet. Bu mektubun imzası yoktu ve yazı oldukça sessizdi. Bana yabancı olsa da özgünlüğünden şüphe etmem için hiçbir sebebim yoktu. Bunu nereden buldun? Getiren adama sordum. Oradaki sahildeki dikenli çalılardan birine bağlanmış efendim, cevapladı. Şimdi yapabileceğimiz tek şey kuzey kıyısına doğru yola çıkmak ve mağarayı avlayın. İkiniz de tekneyi geri götürürsünüz yata ve kaptandan bizi takip etmesini isteyin. Tekne ağırlık altına alınmaz, tüfeklerimizi aldık ve yola çıktık kuzey plajı için. Bu zamana kadar hava aşırı sıcaktı ve belki de hayal edin. Uzun gece işimizden sonra hepimiz ölü yorgunduk. Ancak adamlar, eğer etkili olabilseydik bolca ödüllendirileceklerini biliyordu aradığımız adamı kurtardık,
Bu yüzden ilerlemeye devam ettiler. Sonunda burnu döndük ve körfezi oluşturan körfeze girdik, adanın kuzey ucu. Bu tarafta büyük bir plaj değildi ama batı ucunda, ortasında ilginç bir küçük kayalık hattı vardı. Küçük siyah bir nokta belirlenebiliyordu, şaşırtıcı derecede bir mağaranın girişi. Buraya doğru ilerledik, unutmadan aramanın heyecanındaki yorgunluk. Burası bir mağaraydı ve büyük bir mağara. Şimdiye kadar mektup doğruydu. Hazırlık yaparak, sürpriz olursa girişe yaklaştık, Bay Vedrell'in adını çağırıyordu. Bağırışlarımız azalırken bir ses çıktı cevap olarak, geldik ve ardından içeri koştuk. Gözümüze olağanüstü bir manzara çarptı. Mağaranın ortasında bir sağlam vardı dik direk, yaklaşık 6 ya da 8 feet yüksekliğinde ve sıkıca bağlanmış. Bu, Yeni Güney Galler koloni sekreteriydi. Neredeyse anladığımızdan daha kısa sürede ipleri gevşetmiştik, bu onu bağladı ve yönlendirdi, çünkü tek başına duramayacak kadar zayıftı dışarı. Açık havaya, dinlenirken kızını sordu ve güvende olduğunu öğrendikten sonra bize şu açıklamayı verdi. Bana seslenerek şöyle dedi. Sen, teknelere git, diye bağırdığında, ben diğerleriyle birlikte tepeye koştum, elimden geldiğince hızlı gidiyordum. Ama yaşlı bir adamım ve iyi geçinemedim istediğim kadar hızlı ve bu yüzden kısa sürede geride kaldım. Ben tepenin yarısına inmiş olmalı ki beyaz giysili uzun boylu bir adam bir çalılığın arkasından çıktı ve tüfeğini kaldırıp bana bir durdu. Kendi silahımı kaldıracak vaktim olmadığı için yapmak zorundaydım. Bana emir verdi ve ardından silahımı bırakmamı söyledi ve tam tersine. Bu şekilde sahip olduğumuz kulübelere geri götürüldüm, sadece ayrıldım, sonra başka bir adam da esir edene katıldı ve götürüldü. Adanın karşısından bu plaja doğru ilerliyordum, orada bir tekne bekliyordu. İçinde ben, körfezde demirli olan küçük bir şünerin yanına çekildi ve gemiye binmem emredildi, 5 dakika sonra salona götürüldüm. İyi akşamlar Bay Vedrell. Gerçekten bir zevk, dedi bir adam, masanın en ucunda oturuyordu. Büyük siyah bir topla oynuyordu. Kedi. Ve hemen onun sesini duydum, varlığında olduğumu anladım, Doktor Nikola. Peki seni nasıl cezalandıracağımı sanıyorsun dostum, verdiğin için bana bu kadar sorun mu oldu, dedi. İlk yorumuna cevap vermediğimde, bana bir şey yapmaya cesaret edemezsin, diye cevap verdim. Bana izin vermeni talep ediyorum, hemen git. Seninle büyük bir hesap bağlamam gerekiyor. Eğer benden uyarılırsa talep etmeyi bırakacaksın, diye yanıtladı, gözleri kömür gibi yanıyordu. İnatçı bir adamsın ama bana bu kadar zahmet ve masraf soktuğun her ne kadar seni affedeceğim ve seninle barışmalı. Şimdi beni dinle. Eğer bana, o anda küçük gemi ağır bir yuvarlanma yaptı ve denemeye çalıştı, eğimli güvertede ayağımı koruyarak masaya düştüm. Böyle yaptım. Küçük çin çubuğu cebimden kaydı ve yuvarlanmaya başladı, doğrudan Nikola'nın ellerine geçti. Öne atladı ve onu yakaladı. Ve onun sevincini hayal edebilirsiniz. Kedinin zafer çığlığıyla omzundan atlayıp yanında duran uzun boylu bir adama döndü ve dedi. Sonunda yakaladım. Şimdi bir tekne mürettebatı bu adamı karaya çıkarsın ve onu mağaradaki kazığa bağla. Sonra tanışmak için bir yöntem bul, nerede olduğunu öğrenen arkadaşları. Çabuk ol, 1 saat içinde yola çıkıyoruz. Bu emirleri verdikten sonra tekrar bana döndü ve şöyle dedi. Bay Vedrell, bu muhtemelen hayatımızda yapacağımız son işlem, birlikte var. Her şeyi düşününce, kaçtığınız için şanslısınız. Kolayca, eğer benim söylerimle uyum sağlasaydın, seni epeyce kurtarırdı ilk başta istemek. Yine de, iyi biten her şey yolunda. Tebrik ediyorum sevimli kızına Aley. Şimdi, hoşça kal. 1 saat içinde gidiyorum, bu çubukla bir darbe yapın. Asla büyüklüğüne asla ulaşamayacağınız bir darbe rüya. Son bir tavsiye, 2. kez duraklayın, rica ediyorum, öncesinde Doktor Nikola'yı zorlamayı düşünüyorsun. Cevap verecektim ama beni çevirip güverteye götürdüler. O alçak Baxter bana alçak bir eğilme yapacak kadar cesaret gösterdi. Çeyrek saatten kısa bir süre sonra o mağaradaki direğe bağlandım. Geri kalanını biliyorsun. Şimdi gemiye katılalım, görüyorum tekne yaklaşıyor. Dalga teknesi sahile yanaşır yanaşmaz gemiye bindik ve yata doğru çekildi. Birkaç dakika içinde güvertedeydik ve Phyllis tekrar babasının kollarında olmuştu. Öğle saatlerinde ada ortadan kaybolmuştu deniz hattının altında, gece battığında ise geri dönüş yolunda ilerletmiştik Sydney'i. O akşam yemeğinden sonra Phyllis ve ben birlikte güvertede devriye gezdik ve sonunda arka tarafta durdu.
Akşamın en güzel olduğu kadar güzeldi, her erkek ya da kadın arzulayabilirdi. Etrafımızda yükselen cam gibi deniz vardı ve sanki uykuya dalmışken. Tepede tropik yıldızlar parlıyordu harika parlaklıklarıyla. Filiz, dedim, sevgilimin eli elime aldım ve içine bakarak Feyz. O zamandan beri ikimiz de Ne Maceralar dizisinden geçtik, o öğleden sonra seni ilk kez Domain'de gördüğümden beri. Biliyor musun baba nihayet evliliğimize onay verdi? Evet, biliyorum. Ve sana olduğu gibi dik, kurtarma borçluyum, dedi ve bana biraz daha yaklaştı. Başka hiçbir şey yapamazdı, mükemmel bir hakkın var bana. Yaptım ve bunu iddia etmek istiyorum, cevap verdim. Seni bulmasaydım bir daha asla mutlu olmamalıydım. Dik, hiç anlamadığım bir şey var. Akşam yemeğinde bu kaptan size Sir Richard diye hitap etti. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki duymadın, bağırdım. Sanırım demek seni markiz yapamasam da seni bir baronet yapabileceğim eşi. Lady Hatteras mı yoksa Lady Hatteras mı olacağını söylemek senin elinde kalır, değil. Sonra unvanı ve mülkleri nasıl miras aldığımı açıkladım. Tek cevabı yanağımdan yumuşakça öpmek oldu. Bunu zar zor yapmıştı ki babası ve Beckenham geldi güverteye. Şimdi Filiz, dedi ilki, onu bir oturtucuya götürürken. Diyelim ki sen maceralarının tarihini anlat. Unutma, hiçbir şey duymadık henüz. Pekala, nereden başlayayım? Şu anda evden ayrıldığım anda balo mu? Çok iyi. Bunu hükümete geldiğimde bilmelisin, bana refakat yapacağına söz veren Bayan Myford ile tanıştığım evde ve birlikte balo odasına geçtik. Dans ettim yardımcılardan biri olan Kaptan Hackworth ile ilk dans ve nişanlandı ben de 4. kez Beckenham markisine. Maalesef sahte markis, dedi gerçek olanı söyledi. Benim için de talihsiz oldu, diye devam etti Filiz. Olduğu gibi oturma odasına çıkan ön odada bir kare olarak oturduk ve oradayken genç beyefendi bana onurunu verdi, bana evlenme teklif etti. Benim için çok utanç vericiydi ama izin verdim mümkün olduğunca kesin bir şekilde ona hayır veremeyeceğimi görmek, teşvik ve bir sonraki valsin girişi başlarken biz en iyi arkadaşları veda. Yaklaşık yarım saat sonra, tam benim gibiydim Lancers dansı yapmaya giderken, Bayan Myford yanıma geldi ve beni çekti oturma odasına girdi. Bay Baxter, Lordluğun öğretmeni, onunla birlikteydi ve ikisinin de doğaüstü derecede ciddi göründüğünü fark ettim. Ne oldu? Yüzünden endişelenerek sordum. Canım, dedi, cesur olmalısın. Sana bunu söylemeye geldim. Baban hastalandı ve seni çağırdı. Baba hasta, ağladım. Ah, hemen eve gitmem lazım. Bunu kolaylaştırma özgürlüğünü gösterdim, dedi Bay Baxter, hizmetçilere arabanızı çağırmalarını emrediyorum, şimdi bekleyen araba kapıda sen. Eğer izin verirseniz sizi oraya götürürüm. Ortağımdan ayrılmak zorunda kaldığım için özür diledim sonra Pezebe'ye gittim. Hazır olur olmaz Bay Baxter'a eşlik ettim kapıya, Brougham'ın beklediği yere. Bakmadan arabacı, bindim, aynı zamanda eskortuma nezaketi için teşekkür ettim. Kapıyı kapattı ve arabacıya, ev, diye bağırdı. Bir sonraki anda yolda döndürüyordu. Seni düşünmek çok meşgul olduğum için baba. Fark etmedim gittiğimiz yöne ve vagon durana kadar bu olmadı, arka sokaktaki bir evin önünde bir şeyin yanlış olduğunu anlamadım. Sonra kapı açıldı ve gece elbisesi giymiş bir beyefendi yalvardı beni inmek için. Bunu yaptım, neredeyse ne yaptığımı düşünmeden. Üzgünüm ki babanız hiç iyi değil Bayan Wetherell, bana yardım eden kişi dedi. Eğer yeterince iyi olursan evime gir, hemşirenin seni ona götürmesine izin vereceğim. Rüyadaki bir insan gibi onu takip ettim, evin içine girdim. Babam nerede ve nasıl burada? Ağladım, başladım korkmak için. Onu gördüğünde her şeyi öğreneceksin, dedi yoldaşım, ağzını açarak bir yatak odasının kapısı. İçeri girdim ve o kapıda üzerime kapanmıştı. Sonra döndüm ve adamla yüzleştim. Nasıldı, diye bağırdı Wetherell. Akşam yemeğinde bahsettiğin adam oydu. Doktor Nikola. Ah, sonra. Bana nazik ama kararlı bir şekilde benim onun mahkumu olduğumu ve ta ki yıllardır elde etmeye çalıştığı bir şeyden vazgeçene kadar beni gözaltına almak zorunda kalacağını söyledi. Tehdit ettim, yalvardım ve sonunda ağlıyordum, ama etkilenmemeliydi. Hiçbir çaba gösterilmemesi gerektiğine söz verdi beni rahatlatmak için bağışladı ama sen yapana kadar beni bırakamazdı isteğine uydu. Bir gece geç saatlere kadar orada tutuldum, evden çıkmaya hazır olmam gerektiği söylendiğinde. Bir Brougham kapıdaydı ve bu içeride, güvenli bir şekilde korunmuş, beni limana götürdü, bir tekneyin beklediği yere.
Bu şekilde ben gemiye bindim. Konforlu döşenmiş bir kulübe bana tahsis edildi ve istediğim her şey bana verildi. Ama diğer tüm konularda en büyük dikkati bana gösterse de, nereye gittiğimiz ya da kaderimin ne olacağı hakkında hiçbir şey anlayamadım, kıyıyla iletişim kurmanın hiçbir yolunu da bulamadım. Hakkında gece yarısı kilo alıp yolculuğumuza başladık. Varış noktamız beni bulduğun adaydı. Nikola sana yolculuk sırasında ve Pipa'da kaldığın sürece nasıl davrandı Lenu? Sordum. Değişmez bir nezaketle, diye yanıtladı. Daha takdire şayan bir ev sahibi kimse değil arzu edebilirdi. Bir dileğimi ifade etmem yeterliydi ve anında memnun oldu. Kara çıktığında güverteye çıkmama izin verildi. Benim yemekler bana kendi kulübeme bitişik bir kulübede ve bir hosteste servis edildi, bana özel olarak hizmet etmek üzere görevlendirilmişti. Kendi tedavime gelince, şikayet edecek bir şeyim yok. Ama ne kadar minnettar olduğumu anlayamazsınız. Kaçacaktım. Her türlü dehşetin hayal edildiğini gördüm. Tanrı şükür olsun artık her şey bitti, dedim içtenlikle. Ve dahası, dedi Wetherell, en iyilerden birini kazandın dünyadaki kocalar. Bay Hatteras, eliniz efendim, Phyllis, benim sevgilim, senin, Tanrı ikinizi de korusun. Bir hafta sonra olaylı yolculuk sona erdi ve tekrar Sydney'deydik yine. Sonra evliliğimiz geldi. Ama senin nazik izniyle sadece vereceğim bunun çok sade bir tanımı. Katedralde gerçekleşti, primat görevliliğini yönetiyordu. Beckenham Markisi nazikçe hareket etti, en sadıcım, tabii ki koloni bakanı da kızını verdi, uzaklaş. Ama şimdi düşününce bir noktaya değinmem gerek, o mutlu anla bağlantılı olarak ve o da bir etkinlikten önceki akşam önemli bir hediye. Oturma odasında oturuyorduk ki uşak bir kare getirdi, bir salver üzerine bir paket ve Phyllis'e uzattı. Bir hediye daha, ben bekle, dedi ve ipi bağlayan ipi çözmeye başladı. İlk kapak çıkarıldığında bir katman mendil ortaya çıktı kendisi ve ardından büyük bir Rus deri çantası göründü. Üzerinde yaya bastırarak kapak kalktı ve mükemmel bir koltuk ortaya çıktı. Sanırım buna elmaslar deniyor ve kapağa yaslanmış küçük bir kartta şu yazı var. Lady Hatteras'a en içten tebrikler ve en iyi dileklerle, talihsiz bir gözaltı ve Güney denizlerine yapılan bir yolculuğun anısına. Samimi hayranından, Doktor Nikola. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Uzun hikayemi bitirmek için. Büyük olay çok fazla ecdat. Balayı Mavi Dağlar'da geçirdik ve 1-2 hafta sonra Orizaba ile tekrar İngiltere'ye yelken açtık. Her ikisi de Bay Wetherell, şimdi görevinden istifa etmiş ve Beckenham Markisi, İngiltere'de herhangi bir yerde karşılaşabileceğiniz en erkeksi adam, bizimle eve kadar geldi ve sonuncusunun deniz kenarındaki ikametgahına gitti. Ana vatanımıza varışımız hemen oradaydı. Kendi yeni orman evi kapsamlı bir yenileme aşamasında ve hazır olacak bahar döneminde yerleşim alanı. Ve şimdi, benim dünyamda en belirgin yer alan diğer kişilere gelecek anlatı. Nikola, Baxter, Eastover veya Prendergast hakkında hiç anlatamadım, o zamandan beri duyulmadı. İlk adı geçen kişi, ne büyük bir darbe gerçekleştirmeyi planlıyor küçük Çin sopasıyla birlikte, ki bu sopaya sahip olmak çok ölümcül oldu, Wetherell'e söylemek için bir şey söylemek zorunda. Çok minnettarım, ancak bu konuda hiçbir şekilde endişelenmediğimi söyleyebilirim o. Nikola'dan korkuyorum ve bunu itiraf ediyorum. Ve bu dürüst duygularımı ifade ediyorum, ilginiz için teşekkürlerimi ve sabrınız için. Perdeyi kapatmak için izin dileyeceğim, servet için teklifimin anlatısı.